bu gastronomi sektöründe ne kadar arkadaşım varsa herkes o döneri yemeye gittin mi? İşte böyle bir döner olamaz. Son zamanlarda yediğim en iyi döner diye söylüyorlar. Sen söyleyeceksin değil mi bana ne yaptığını? Evet, ben sana özel söyleyeceğim ama Tamam. caddede iddialıyız. Önümde Türkiye'nin en ilginç menemenlerinden biri var. Normal alışık olduğumuz bir pizza hamuru değil. Kendi tarzlarını oluşturmuşlar. Hamur kendini direkt belli ediyor baksana. Ne kalın ne ince, tam ortasında. Yemeye devam ediyorum çünkü her ısırıkta farklı bir tat alıyorum. Bu tabak güzel. Çok derin bir tabak. Ekmek olacak iş değil. 4-5 farklı tadı bir araya getirebiliyorsun. Yoğurt var marinasyonda, süt var. O kadar şey girme. Söylemeyeceğim. O kadar derinlere girme. Başka ne var? Bence bu kadar bilgi yeter. Hani bazı günler vardır ya, böyle sabah kalkarsın yataktan, ya ben bugün şunları yiyeyim, bunu özledim, yola çıkayım da şuraya gideyim, gerçekten tadını özlediğim lezzetler var, onların peşinden gideyim dediğin günler vardır ya, o günlerden bir tanesindeyim şu anda. Kadıköy'deyiz. Kadıköy lezzet rehberi yapacağız. Bugün gerçekten çok özlediğim lezzetleri tadımına gideceğim. İlk defa gideceğim işletmeler olacak bunlar. 3 tane durağımız var ve Kadıköy çevresinde, yani Kadıköy'ün belli bir yerinde değil, Yoğurtçu Parkı'ndan başlayıp Bağdat Caddesi'ne doğru uzanan güzel bir rotamız olacak. 3 farklı durağımız olacağını söylemiştim. Kahvaltıyla başlayacağız güne. Ben her zaman kahvaltı yapmayı sevmiyorum dışarıda ama bazen öyle bir kriz tutuyor ki böyle. Hakikaten sosisi, yumurtası, ekmeği, salatalık, söğüşü, yok balı, kaymağı, her şey olsun istiyorsun. O günlerden bir tanesindeyim şu anda. O yüzden enerjim çok yüksek. Güzel bir kahvaltıyla güne başlayacağım diye düşünüyorum. Bir de o çayı ilk yudumlama anı var ya, öf. Şu an herkes kalkıp kahvaltı hazırlıyor. Saat kaç olursa olsun kahvaltı hazırlayacak diye düşünüyorum. Arjantin videolarının arasında ufak tefek serpiştirmeler yapıyorum. Hem İstanbul'dan hem farklı şehirlerden. Hiç merak etmeyin. Arjantin rüyamız devam edecek. Önümüzdeki haftalarda izlemeye devam edeceksiniz. Bu videoyla Kadıköy bölgesinde yaşayan, özellikle İstanbul'a gelecek olanlar, böyle nerede ne yerim, farklı bir durak var mı dediklerinde bu videoyu izlediğinizde mutlaka o farklı lezzetleri görebileceksiniz. Bugün caddede açılan yeni bir döner durağımız var. Orayı çok merak ediyorum çünkü birçok arkadaşım orayı bana tavsiye etti ve hakikaten giden kişilerin hepsinde aynı şeyi duyuyorum. Çok lezzetli. Böyle bir baget ekmek arasında döner yiyelim. Bugün keyifli bir gün geçirmiş olalım, mutlu olalım, endorfin salgılayalım böyle sürekli. Mutluluk hormonlarımızı harekete geçirmiş olalım. Sonrasında da çok güzel bir İtalyan durağımız olacak. Kahvaltı, döner, İtalyan mutfağı. Kahvaltı, döner, İtalyan mutfağı. Gördüğünüz gibi yani glutene, proteine, her şeye doyacağız. O yüzden güzel bir video sizleri bekliyor. Video başlarken beğen butonuna basıp aynı zamanda hype'larsanız mutlu olurum. Eğer abone değilseniz de abone olmanız benim için çok önemli tabii ki. Arkamızda 10 kişilik ekip var. Şu an görmüyorsunuz ama çalışıyorlar. 10 kişilik ekibimizle beraber siz abone olduğunuzda mutlu oluyoruz. O yüzden onu da bekleriz. Kadıköy Lezzet Rehberi başlasın efendim. Size de afiyet olsun. Benden sonra yiyeceksiniz biliyorum. Günün ilk durağında Moda semtinde Yoğurtçu Parkı'nın hemen karşısında Dieci'deyiz. Dieci 10 demek. Buranın sahibi Samet ve Tuğba 10. tanışma yıl dönümlerinde restoran açmışlar. O yüzden ismini bu şekilde uygun görmüşler. Normalde İtalyan restoranında kahvaltı çekmek benim çok alışık olduğum bir şey değil. Ama burada gerçekten özel bir kahvaltı var. Bundan dolayı size kahvaltısını göstermek istedim. Çünkü akşam saatleri zaten çok iyi pizza yaptıkları, çok iyi risotto, çok iyi makarna yaptıkları için kalabalık oluyor ama kahvaltısını birçok kişi bilmiyor. Özellikle semtte olanlar biliyor sadece ama dışarıdan gelen insanlar burada nasıl bir kahvaltı var bilmiyorlar. Önümde Türkiye'nin en ilginç menemenlerinden biri var. San Marzano domatesinden yapılmış olan Fior di Latte'li güzel bir menemen. Aynı zamanda burada Frankfurter sosisli ve etrafında çok güzel peynirleri olan, kendi yumurtası, domatesi, avokadosu, patatesi olan güzel bir tabağımız var. Burada panuzza ekmeğimiz var. Bununla menemene girmek bir lütuf olmalı. Çünkü 72 saat mayalanmış olan pizza hamurundan yapılıyor. Burada herkese gelen kuverlerimiz var. Kendi yaptıkları ekmekler,
Grissini'ler, aynı zamanda focaccialar var. Aşağıda çok güzel bir mutfakları var. Tertemiz. Orada hazırlıyorlar. Günlük olarak ekmek hazırlıyorlar. Zeytinleri var. Hatay kırma zeytin. Aynı zamanda burada halhalı zeytini ve portakallı güzel bir zeytin var. İçi portakal dolgulu. Çayımız var. Kendi yaptıkları zeytinyağı var. Bu Aydın Umurlu'da bir bahçeyi almışlar. Oradaki ağaçlardan soğuk sıkım, erken hasat güzel bir zeytinyağları. Bunları da aynı zamanda alabiliyorsunuz. Orada gördüğünüz birçok ürünü de buradan satın alabiliyorsunuz. İlk olarak nereden başlayacağım? Tabii ki biliyorum. Panuzzo'dan ve aynı zamanda buradaki çok güzel menemenden başlayacağım. Şöyle biraz koparayım. Üf, yumuşacık. Zaten hamur kendini direkt belli ediyor, baksana. Ben özellikle böyle panuzzo ekmeğini yani sandviçlerde falan çok yakıştırıyorum. İtalya'da çok güzel sandviç yapan yerler de var. Burada da aslında sosisliyle beraber böyle çok güzel fırından çıkar çıkmaz hazırlıyorlar. Onu da böyle bu şekilde ağzınıza götürmelik yiyebilirsiniz. Şöyle bir menemeni karıştırarak kendime göre bir lokma yapıyorum. Hoppa. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Domates ayrı güzel. Yani şunun tadını şu anda alıyor olmanız lazım. Böyle yaz domatesi olduğu o kadar belli ki çok güzel pişirmişler. Hafif ıslak bırakmışlar. Tam böyle benim menemende sevdiğim tarzda. Özellikle panuzzo ekmeğini 72 saat mayalama yaptıklarını söylemem gerekiyor. Çift sıfır un kullanıyorlar. Yani Napoli tarzı bir pizza hamuru var. Ve biga yöntemiyle mayalıyorlar. Un, su, tuz, maya. Başka bir şey yok içinde. Bence her şeyle gidebilecek bir ekmek. Bu diğer ekmekleri de deneyeceğim ama bundan devam edelim şimdilik. Şimdi caddede oturanlar bilirler. Feraset diye bir sosisli ve aynı zamanda sucuk yapan bir işletme var. Çok eski bir işletmedir. Anadolu yakasının en eski sosisli yapan yerlerinden biridir. Onların hazırlamış olduğu Frankfurter bir sosis bu şekilde kesiliyor ve ızgarada bu şekilde pişirilip çok güzel şekilde masanıza geliyor. Bu tabak aslında bir kişilik diye geçiyor ama 1,5 kişi yiyebilir bence, paylaşabilirler. Burada da güzel bir ıspanaklı omleti var. Onu özellikle belirteyim. Bunu ayrı söyledim, bunu ayrı söyledim ama 2 kişilik bir kahvaltı söylediğinizde biraz daha böyle serpme şeklinde geliyor. Birçok ürün o 2 kişilik kahvaltıda var. Menemen de dahil ona. Birazdan bahsedeceğim. Fiyatları da çünkü farklı. Şimdi sosisliden devam edelim. Ama ben bunu tabii ki panuzzo ekmeğine gene saracağım. Tam bir sosisli için şöyle hazırlığımı yaptım. Biraz da şuradan domates sosumu alıyorum. Kendi kahvaltını yaparken özellikle abi çok güzel oldu vallahi. Sosisi özlemişim. Özellikle Feraset'in sosisi çok güzel. Menüdeki kahvaltılarda ve pizzalarda kullandıkları sucukları Feraset'ten alıyorlar. Yani sadece sosis değil, sucuk da oradan. Ama sosisi çok güzelmiş. Uzun zamandır da sosis yemiyorum bak. En son Arjantin'de yemiştim. Hani böyle de bir hava atı. Choripan. Bence burada gerçekten yediğim en iyi sosislerden bir tanesi. Özellikle tadını unutmuşum. Çünkü yemeyeli Feraset'te en son herhalde 7-8 sene önce yemiştim. Yemeyeli çok olmuş. Sosis budur abi. Gerçekten. Şimdi burada patatesimiz var. Kavrulmuş soğanla beraber. Bu tabağın ismi kolezyon olarak geçiyor. İçinde 4 farklı peyniri var. Bunların hepsi yabancı peynirler. Yani yurt dışından gelen peynirler. En altta Gouda peyniri var. Hemen üzerinde Fontal peyniri var. Ardından trüflü Gouda var. Tekrar bir Gouda var. Bir de en üstte manda mozzarellası var. Bence görüntü olarak çok iyi. Tadına da bakalım. Lezzet de güzel mi? Mesela manda mozzarella'yı şöyle alayım. Süt süt geliyor tadı tabii ki. Şu Fontal peynirini alıyorum. Güzel, yağlı peynir. Ama tadı güzel. Bunu ekmekle yemek istiyorum. İzniniz olursa. Tam bir İtalyan kahvaltısı diyebiliriz aslında şu anda. Normalde mesela bu tarzda bir yer dışarıda bilmiyorum. Var mı yapan bir yer? Biliyorsanız siz yazın. Fontal peyniri güzel. Trüflü Gouda var. Ona bakıyorum. Çok güzel. Tadı çok güzel geliyor.
Menemene dönersek, menemende iki farklı işlem var aslında. Öncelikle kendi yapmış oldukları kapya biber, pembe domates ve aynı zamanda soğanı bir sos kıvamı gibi düşünün. O hale getiriyorlar. Ardından La Fiammente marka San Marzano domatesini çıkarıp onu kesiyorlar, içine karıştırıyorlar. Tek bir tane yumurta sarısı ve ardından üzerine tereyağı koyup o şekilde hazırlıyorlar. San Marzano domatesinin kokusu çok baskın geliyor. Dolayısıyla ben bunu hani diğer menemenlerden ayırıyorum. Çok farklı çünkü. Normalde menemen severiz. Özellikle Samsun bölgesinde çakallı menemenini severiz ama o farklı, bu farklı. Bu bayağı premium bir menemen kalıyor. Bu şekilde alıyorum. Yani içinde soğan da var ama tat olarak yaz domatesi böyle baskın geliyor. Damağı direkt ele geçiriyor. Ve tabii ki bu ekmekle beraber yemek ekstra keyif veriyor. Tatlı geliyor bayağı. Yani domatesin şeker tadı geliyor. Çok güzel. Burada Hatay kırma zeytin var. Zeytinleri beğenirseniz alma şansınız da var. Ben şöyle kendi yaptıkları focaccia'dan da bir parça alacağım. Bol zeytinyağlı, güzel gözüküyor. Yine kendi zeytinyağlarına batırayım. Az önce doldurdum bunu da. Erken hasat, soğuk sıkım, kokusu çok güzel geliyor. Biraz yakacakmış gibi. Buram buram zeytinyağı kokuyor, çok güzel. Onunla aslında şunu eşleştirmek lazım ya. Ama bu ekmek olacak iş değil. Bunun arasına sizi de koyup yerim ben, öyle söyleyeyim. Burada bir omletimiz var. Ispanaklı omlet. Onu da bir tadına bakayım şöyle. Ispanaklı omlet de farklı bir alternatif olmuş. Güzel. Şimdi avokadosu. Bu avokadoyu da üzerine bir limon sos yapıyorlar. O şekilde servis ediyorlar. Çok güzel olgunlaşmış. Şeker domatesleri. O domates bayağı zeytinyağlı ve güzel geldi. Gördüğüm kadarıyla domatesin üzerinde de taze kekik var. Tadını da çok güzel veriyor. Damakta böyle bahar havası estiriyor diyebilirim. Ben genel olarak kahvaltıyı çok sevdim. Özellikle bu panuzzo ekmeği olağanüstü. Onunla mesela her şeyi yiyebilirsin. Yani yiyebildiğin kadar. Sokak lezzeti olur, kahvaltı olur. Bu arada buranın ana konusu İtalyan mutfağı olduğu için pizzalardan da bahsetmek lazım. 12 çeşit pizzaları var. Kendi yaptıkları makarnaları var. Ayrıca risotto yapıyorlar. Yani İtalyan mutfağında alışık olduğumuz lezzetleri burada günün her saati bulabiliyorsunuz öğle saatlerinden sonra. Kahvaltı ise 9'da başlıyor. Yani erken saatlerde bu civardaysanız güzel bir kahvaltı yapmak için buraya gelebilirsiniz. İster bunu söyleyin, ister bunu söyleyin. Sadece menemen de yiyebilirsiniz. Veya 2 kişi geldiyseniz tavsiyem serpme olan kahvaltısı var 2 kişilik. O çok daha hem uygun fiyata geliyor hem de aynı zamanda içinde birçok şey dahil. Ama panuzzo ister bunu söyleyin ister bunu söyleyin ikram olarak geliyor ekmek olarak. Kendi yaptıkları günlük ekmekleri de burada. Onlar da masaya bırakılıyor. Buradaki portakallı zeytin var. İçi portakal kabuğu dolgulu. Bununla ilgili tutkunları varmış. Yani özellikle içeride çok geniş bir içki seçkisi var. Görmüşsünüzdür viskiler, şaraplar çok fazla tercihi var. Akşamları buraya gelen insanlar sadece yemek için değil, aynı zamanda bir kadeh bir şeyler içip dinlenmek için de geliyorlar. O sırada masaya gelen şu ikramlık zeytinleri yiyenler alabilir miyiz diye soruyorlarmış. Onu da market bölümünde alabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Portakalın ekşiliği, zeytinin yağlılığı birleşince çok güzel. Ahmet niye gülüyorsun? Ha? Suratım ekşidi değil mi? Zeytin çok severim. Ben de severdim de. Doktorum sordu kaç tane zeytin yiyorsun dedi. Dedim 15-20 tane yiyorum. Bir hesap yaptı. 500 kalori alıyorsun dedi zeytinden. Sadece zeytinden sabah 500 kalori. O yüzden 2-3 adet yiyorum artık. 15-20 değil. Ben biraz menemenime, biraz da sosisime devam edeceğim. Ardından adisyon gelecek. Adisyonda tekrardan görüşürüz. Ben burada yemeğe devam. Adisyonumuz geldi. Menemenimiz 675 lira. Buradaki caldo kolazyon olarak geçiyor. 1350 lira. Çayımız var 85 lira. Suyumuz var 155 lira. Toplam hesabımız 2265 lira. Burada gelen panuzzo ekmeğimiz bunlara dahil. Ama benim size az önce söylemiş olduğum 2 kişilik kahvaltı alırsanız toplam hesap 1800 lira oluyor ve 2 kişilik çay da veriliyor. Üstelik çay sınırsız şekilde veriliyor. Gene menemen var. Sadece orada sosis yok. Belki ekstra sosis söyleyebilirsiniz. Menemen var, tereyağlı kruvasan var, antrikot füme, hindi füme, orada farklı şarküteri ürünleri de var. Nutella, ev yapımı reçel ile labneli peyniri, domates, salatalık, avokado, Gouda peyniri, fontal peyniri, Hatay kırık zeytin gene hepsi neredeyse var. Ve aynı zamanda panuzzo ekmeği de dahil. Onda mesela 2 kişilik menü 1800 lira. O daha avantajlı geliyor. Çayı mayı her şey dahil. Ben olsam şahsen kalabalık geliyorsanız o şekilde söylemek
daha mantıklı hale geliyor. Ben tek başınıza da geldiniz, sadece menemen yiyebilirsiniz. 675 liraya bunu söyleyebiliyorsunuz. Yanına bir tane çay söyleyip kahvaltı yapabilirsiniz. Sonuçta yanında panuzo ekmeğini de veriyorlar. Efendim buradaki kahvaltımız çok güzeldi. Domatesin tadı damağımda kaldı. Ben buradan sanki domates tarlasından geçmişim gibi hissediyorum şu anda. Birazcık caddeye doğru gidelim. Proteine artık yavaş yavaş giriş yapalım. Güzel bir dönerci var. Son zamanlarda herkes orayı söylüyor. Merak ediyorum. Bakalım gerçekten güzel mi? Hep beraber yola çıkıyoruz. Cadde görüntüleriyle beraber sizlere baş başa bırakıyorum. Ardından döner tezgahının başında buluşalım. Ağzıma atacağım orada. İlk kesimi. İkinci durağımız için Duk Döner'e geldik. Necmi Usta ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok güzel bir döner yapmışsın. Vallahi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sulu sulu gözüküyor. Sulu sulu, taptaze, Taptaze. günlük. Aynen. Ondan sonra bitti mi bir daha takmıyoruz. Ertesi güne döner bırakmıyoruz. Tamam. Kesinlikle. Ondan sonra dönerimiz kendi imalatımız. Tamam. Sen yapıyorsun. Kendim yapıyorum. Sabah geliyorsun buraya. Sabah geliyorum, takıyorum. Ondan sonra 2 günde kendim etimi atıyorum, temizliyorum. Tamam. Ha, karkas mı Marinasını- geliyor sana? Tabii. Kendim her şeyi benden çıkıyor. Yani yok ben gidip işte bir yerden alayım fabrikasyon falan değil. Kendimiz gidiyoruz, hayvanı alıyorum, getiriyorum. Nereden geliyor hayvan? Hayvan Erzurum'dan geliyor, bizim Şenkaya'dan. Ha, sen Erzurumlu musun? Allah, evet, Erzurumluyum. Vay güzel. Allah Ekber Dağı'nda, biliyorsun bizim Şenkaya Allah Ekber Dağı'nın Bilmez miyiz? eteğinde. Evet. Artı gezen hayvan. Tamam. Öyle besi değil. Gezen hayvan daha iyi olur değil mi? Tabii. Otlayan hayvan olacak. Otlayan hayvan. Yani en fazla böyle bir ay belki bir içeride, o da şeyine göre, mevsimine göre. Tamam. Bu da bizim orada kendi tarlalarımız var, çayırlarımız var. Biçiyoruz. Tamam. Ondan sonra hayvanı yediriyoruz. Çok güzel. Peki karışım nasıl şimdi? Yani karşım %70 dana, Tamam. %30 da kuzu. Kuzu nereden geliyor peki? Balıkesir'den geliyor. Çok güzel. Kıvırcık. Tamam. O da kendi yağıyla O pişiyor da herhalde. kendi yağından. Tamam. %70 dana, %30 kuzu. O zaman yağlılık oranı böyle %18'de 20'ler gibi. Aynen öyle. O da hayvanı mesela bazen değişiyor oluyor. Mesela bazı hayvana biraz yağlı olur. Tamam. Ona göre mesela atıyorum. Ayarlıyorsun. Ona göre ayarlıyoruz he. Necmi abi bir şey söyleyeceğim. Bu gastronomi sektöründe ne kadar arkadaşım varsa herkes o döneri yemeye gittin mi? Yok işte böyle bir döner olamaz. Son zamanlarda yediğim en iyi döner diye söylüyorlar. Nedir formül? Başka marinasyondan mı var şimdi? Marinasyon da tabii şimdi herkesin mesela kimisi yoğurt kullanır, kimisi normal gider markette süt alır, kimisi yoğurdu markette alır. Sen söyleyeceksin değil mi bana ne yaptığını? Evet, ben sana özel söyleyeceğim ama bu ben onlar kullandığını kullanmıyorum. Şimdi Tamam. herkes, her usta farklı yapıyor bunu. Doğru. Ama ben farklı yapıyorum. Yani döner konusunda Allah'ın izninden iddialıyım. Ne farklılık var abi? Ya etten farklılık var, ondan sonra terbiyesinden farklılık var. Tamam. Yani işçiliğinden farklılık var. Mesela Terbiyede- sinir hiç yok. Sinir hiç yok. Sen ekliyorsun tamam. Tabii. Çok güzel. Yoğurt var marinasyonda. Süt var. İşte o kadar şey girme. Söylemeyeceğim. He, o kadar derinlere girme. Başka ne var? Değil mi? İşte o kadar derinlere. Ya şimdi Ya söyle sen şimdi. Ya bana. şimdi- Birkaç tane söyle işte yani. Evet. Hani şimdi ekran karşısında. Valla da şimdi bir iki tane dediğim bir şey gibi söyle. her şey Yapamazlar taze. ki. yoğurt, bak yoğurdu bile Özel mi taze, olacak? özel. Tamam. Sütü inan özel. Tamam. Bak bunu Market değil mi? Değil. Heh, tamam onu söyle bana. Market değil. Tamam. Özel. Ondan sonra ne var başka? Soğanı da özeldir. Soğan da suyu, özel. Soğan suyu. tuzu var. Tuzu da değirmen tuzu. Değirmen tuzu. Özel değirmen tuzu. Çankırı tuzu. diye Çankırı duydum. tuzu. Doğru mu? Değirmen tuzu. İyotu Evet. düşük. Düşük, bir de değirmende, yani hiç daha şey yok. Kendiniz Rahatsız yapıyorsunuz. etmez tabii. Heh, güzel. Bir de biber var zaten, beyaz biber. Tamam. O da mesela şimdi kaç çeşit biber var Türkiye'de. Tabii. Karabiber koyarlar genelde. Sen Karabiber akbiber koyarlar. koyuyorsun. Evet, ben tertemiz kendim alıyorum. Makine var, ondan özel çekiyorum. Karabiber bile günlük. Formül çıkıyor bak ortaya. Evet. Haberin olsun. Aynen. Ben de bu kadar bilgi yeter. Yapabilen varsa yapsın diyorsun. ha? Yapabilen varsa gelsin yapsın. Etin haricinde önemli şeyler de var. Mesela burada çok güzel bir baget Bak, çok var. güzel, evet. Bak, Bu zaten görüntü itibariyle ben hangi Görüyorsun. fırından geliyorum diye bağırıyor. Safranbolu Safranbolu. fırından gelmiş. Onu Onu- nasıl getiriyorsunuz? Başka bunu ne özel yapıyorsunuz? her saatte bir bize özel yaptırıyoruz. Her saat başı mı geliyor? Her saat baş taze.
sımsıkı geliyor. Bak bir de özel bizim kendi tombiğimiz de var. Ha, güzel. Tombik'te döner de Tombik severiz. de aynı bir saatte bir geliyor Tamam. taze. Bir de bizim artı çok güzel kendi tandır lavaşımız var. O da olmazsa olmaz. Lavaşın Bu da arasında olmaz döner olmaz tabii. çok Bak. güzel oluyor. Ama bir yandan da sizde böyle farklı şeyler var. Mesela mor soğan var. Tabii mor soğan. Mesela bunun şu an kilosu 70 lira soğanın. Doğru. Değeri 9 lira 10 lira. Doğru. Soğan, göbek, domates. Domates. Bir de şurada biber var. Altta Bir de gördüm. kapça biberinden köy biber var buradan. Tamam. Onu da közlüyor Bunlar musun? tabii közlü. Bunlar ayrı bir lezzet. Şimdi döner kendi yağı. Tamam. O biber o yağ emiyor. Aşağı doğru damlıyor ya, ben onu görüyorum ya. Evet, damlıyor. Şu an- Bak şimdi o biber yediği zaman inan etten daha lezzetli oluyor. Vay be. Çok güzel. Bir de patlıcan veriyorsunuz galiba, Tabii değil mi? patlıcanımız var. Ondan sonra karşı turşumuz var. Turşular burada zaten. Tabii. Bidon- Ondan sonra çok güzel tatlılarımız var. Onlar hepsi el yapımı. Tatlı. Tatlımız var Süt çok helvası. güzel. Süt helvası var. Ondan sonra sütaş var. Hamsi köy. Bir de bizim çok güzel ayranlarımız var. Tamam. Onlar da güzel ama en güzeli döner. Limonatamız var. El yapımı. Bak şu an İstanbul'da tek. Nasıl tek abi, gözünü seveyim, yapma. Bak tek. Çünkü var ya bak bunu her şey doğal. Bak tutun kendi firmamız bak. Görüyor musun? Anlatma gerek yok. Zaten görüyorsun. Peki. Yani caddede iddialıyız. İsteyen gelsin baksın, yorumunu yapsın. Daha iyisi varsa gider ondan da öğreniriz. Bir şey alırız. Doğru mu? Abi yok, sen Atığız yani. ustalık artık senin arşa çıkmış. Kaç yıldır Evet. ustasın? Yani şu an 30 yıllık bir mazimiz var yani bu Döner- döner konusunda. döner üzerine. Tabii. Bunu bulaşık şey var, komilik var. Yetişme aşaması da var. Tabii biz ilkokul bitirdik. İstanbul'a geldik. Doğru abi. Geldik buradan. Senden daha iyi yapamaz çoğu kişi. Yani şu an döner konusunda bir de bizden şey yok. Bak şimdi adamlar biraz parayı buldu mu başlıyorlar içine hile katmaya Evet. dönerde. Evet. Bizde bak içinde direm kıyma yok. Kullanmıyorum kıymayı. Tamamen et döner. Hatta buradan takıyorum sabah gelsin görsün insanlar. Gelsin görsün. Doğru mu? Doğru Kim abi. ne yediğini bilsin. Kesinlikle. Peki sabah servis kaçta başlıyor? 10'da döner takıyoruz. 11.30'da dönerimiz hazır. İlk kesim 11.30. Akşam kaçta kapatıyorsunuz? Yani normalde bundan sonra 9.30 10'a doğru. 9.30 ona doğru. Ama bundan önceleri misal 7'de dönerimiz kalmıyor. Anladım. 7'ye doğru o zaman bitiyor döner. Tabii 7'ye doğru bitiyor. Bir daha takmıyorum. Yani taktığım zaman atıyorum 3 kilo 4 kilo kaldığı zaman bir de ertesi gün çoğu insan takıyor Takıyor. arasına. Doğru. Abi araya takılır mı İnsan- ya? Çok riskli. Riskli insanlar hepsi takıyor. Sen kaç kilo takıyorsun bir seferde? Ya şu an sabah takıyorum 40 kilo. Tamam. Akşam da 20-25 kilo. Ha, bittikten sonra 20 kilodan mı Tabii. takıyorsun? 20 kilo daha takıyorum. Ha, akşam yemeğini o zaman taze mi yiyorlar? Tabii taze. Ha, bak onu Günde bilmiyordum. 2 defa 3 defa. Hadi ya. Tabii öyle sabah takayım akşama kadar bekleme yok bizde. Vallahi bravo. Merak Üç ettim. defa. Şu an tadını merak ettim. O yüzden bence normalde porsiyon yerim her yerde ama şöyle bir bagette döner yemeyi çok özledim. O yüzden senden rica Tabii, edeyim abi. ben- Güzel bir keselim. Tamam. Bir bagette döner hazırlarsan bana çok mutlu olurum. Hemen yapalım şimdi. Dut Döner'de Necmi Usta'yla detayları anlattık. Şimdi tadına bakma zamanı. Ama şu görüntü nedir arkadaş? Yani baget ekmeğin dönerle beraber buluştuğu an, baksana o kadar güzel yağlı bir döner bu arada. Yani görüntüsü parlak parlak. Çok güzel gözüküyor. Ben bir önce sade tadına bakayım. Şöyle bir çatalla alayım. Yutkunuyorum her seferinde. Çok güzel gözüküyor. Marinasyonu farklı bunun. Tuz dengesi çok iyi. Bir tık tuzlu bu arada. Ama bence döner tuzlu olmalı. Yağ dengesi çok iyi. Aşırı yağlı değil. Ama et tadı alabildiğin. Ekmekle görüntüsü çok iyi. Ekmek de bu arada yağ emmiş gördüğüm kadarıyla. Ama dönerin full et döner olması çok hoşuma gitti. Gayet güzel gözüküyor. Tam böyle döner, soğan, alttaki o biberler, közlenmiş biberler ve domatesi çok güzel duruyor. Ben şöyle bir ekmekle beraber tadına bakayım ki daha net bir yorum yapayım. Necmi Usta içini dönerin yağıyla doldurmuş resmen. Çok güzel. Tam yağını emmiş. O yüzden baget birazcık daha ıslanmış. Bence bu şekilde çok güzel ama orada arkadaki gobit ve lavaş da çok güzel gözüküyor. Her şeyi günlük yapıyorlar. Bu önemli özelliklerden bir tanesi bence. Tada çok etki ediyor. Sıcak ve gerçekten lezzetli bir döner olduğunu söyleyebilirim. Damakta tadını çok güzel veriyor. Tuz oranı diğer dönercilerden biraz farklı. Bu da Çankırı tuzu kullanmalarından kaynaklı bence. Ve yanında da mesela
Her siparişte böyle yana 2 tane çok güzel eşlikçi veriyorlar. Turşular Bursa Gedelek'ten geliyor. Gördüğüm kadarıyla kornişon turşu var, acur var, lahana var, domates var, küçük küçük bir sürü cin biber var. Birçoğu burada var. Aynı zamanda közlenmiş patlıcanla yoğurdu birleştirdikleri, böyle kendi yaptıkları yoğurtlu köz patlıcan var. Bunu da her masaya servis olarak veriyorlar. İster porsiyon söyleyin, isterseniz böyle sandviçte yiyin veya bagette yiyin. Hepsinde ikram olarak veriyorlar. Yanında ben ayran tercih ettim ama kendi yaptıkları limonata da var. İsteğe göre kendiniz seçebilirsiniz. Biraz daha yiyeceğim. Bu bagette 120 gram var. Bayağı doyurucu gözüküyor. Baget de büyük bu arada. İçine koydukları biberler, mor soğan. Bunlar bence özel detaylar. Burayı farklı kılıyor diğerlerinden. Çünkü birçok yerde genelde beyaz soğan koyarlar. Beyaz soğan bana göre mor soğana göre bir tık daha kalitesi düşük. Hem acılık katıyor hem de lezzet konusunda bence bir tık daha geride. Mor soğan çok daha iyi. Ben daha çok seviyorum. Tabii benim görüşüm. Başkaları farklı seviyor olabilirler ama ben ideal formülasyonun böyle olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda o közlenmiş biberin dönerin altında olması, yağının üzerine akması, döner yağı ile beraber orada beklemesi, o da közlenmeye devam etmesi bence önemli özelliklerden bir tanesi. Güzel, farklı. Yani tavsiye eden tüm arkadaşlarım haklıymış. Lezzet olarak normal diğer dönerlere göre daha tuz oranı çok farklı. Damaklar sürekli renk değiştiriyor döner. Marinasyonundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha böyle sanki ekşi bir yoğurt, özel bir yoğurt kullandıkları çok belli. Market ürünü kullanmıyorlar. Az önce söyledi usta. Hem sütte hem yoğurtta kendi yaptıkları ürünleri kullanıyorlar ve karkas alıp kendileri kesip bu şekilde işledikleri için de etin en iyisini en doğru şekilde kullanıyorlar. Bir kere etteki bütün sinirleri ayıkladığın zaman ortaya çok güzel bir parça çıkıyor. Orada yağ oranını güzel dengelediğinde ve güzel pişirdiğinde döner çok güzel oluyor. Bunu tabii kötü yapabilen veya iyi bir eti kötü hale getirebilen ustalar da olabiliyor ama ben ustayı da daha önceden tanıyorum. Daha önceden bir videoda karşınıza çıkmıştı ama çok eski. 4 sene oldu mu Necmi Usta? 4 seneden önce pazarda bir dönerciye gitmiştik, hatırlarsanız oradaydı. Orada karşımıza çıkmıştı. Oranın ustasıydı. O yüzden şimdi buranın ustası. Burada da küçük bir dükkan olmasına rağmen müşterileri çok fazla. Ben demin burası boşalsın diye bir yarım saat bekledim. Hakikaten gelen gideni çok fazla. Mahalleli de çok seviyor. Genellikle de akşam 9'a kadar bekliyorlar diyorlar ama hani 9'a kadar kalmıyor döner. Saat böyle 6 gibi 7 gibi döner bitiyormuş. Yemeye devam ediyorum. Çünkü her ısırıkta farklı bir tat alıyorum. Bagetin hepsini bir anda almıyorlar. Onar alıyorlar. Yani ilk bir onlu parti bittikten sonra taze baget geliyor. O da bence önemli özelliklerden biri. Bir de avantajları arka tarafta, yani bir arka sokakta Safranbolu fırını var. Öyle olunca tabii ki daha taze bir ürün yemiş oluyorlar. Şu bence döner çok büyük. Yani şöyle göstereyim. 120 gram döner ama dolu dolu. Bageti tamamen doldurmuşlar. Burada bence 120'den fazla var. Necmi abi. Tarttın mı? Tarttım. Vallahi helal olsun. Çok doyurucu ya bu. Bizim elimiz bol ya. Bol Ha? Elin bol. Bak, elin bol kepçe diyor. Müşterimiz yesin ya. Mutlu olsun yani. Yani bak, müşteri mutlu etmek. Kesinlikle mutlu ediyor. Haklı. Adisyonu isteyelim. Ben de o sırada bunu bitireyim. Ahmet'e de bir tane söyleyelim. Biz yiyelim. Ardından adisyondan sonra devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi ama aynı zamanda tatlımız da geldi. Burada çok güzel bir süt helvası var. Günlük olarak taze yapıyorlar. Bursa'dakilerin haricinde bu biraz daha soğuk servis ediliyor. Bursa'da daha sıcak servis ederler. Ben şimdi öncelikle hesabı söyleyeyim. 120 gram baget ekmeğe döner yedik. 650 lira. Bir tane ayranımız vardı 100 lira. Süt helvamız 200 lira. Çayımız da ikram olarak geliyor. Onların hepsi toplamda 950 lira yapıyor. Şimdi tadına bakıyorum. Süt helvası seviyorum ve dönerden sonra da iyi bir tatlı bence. Biraz muhallebi kıvamına gelmiş ama güzel. Bu da güzel. Şeker dengesi çok iyi. Tadı çok güzel. Hafif bir tatlı. Dönerden sonra gayet güzel, iyi tercihlerden biri. Ben bunu bitiriyorum. Son durağımız için birazcık daha Suadiye taraflarına doğru devam ediyoruz. Yürüyerek gidelim. Kilo veririz. Ha? Yakarız biraz.
Üçüncü durağımız için Caddebostan Plaj Yolu sokaktaki Casa Mamma'ya geldik. Casa Mamma anne evi demek. Daha önceden Suadiye tarafında demiştim ama Caddebostan tarafından olduğunu tekrardan söyleyeyim. Önümde 2 tane başlangıç tabağım var. Pizzam şu an fırında pişiyor. O geldikten sonra onu da anlatacağım ama öncesinde size başlangıçlarda neler var onlardan bahsedeyim. Burada 120 gramlık Caseus'tan alınmış çok güzel bir burratamız var. Hemen yan tarafında gördüğünüz süslemeleri çok güzel olan farklı domatesler, çilek, kumkuat, aynı zamanda fesleğen, balzamik glaze, pesto, yenilebilir çiçekler, en üstünde de turp ve bezelye filizleri var. Gerçekten orijinal bir tabak. Daha öncesinde bu kadar renkli, coşkulu bir tabak bu şekilde çok fazla yerde görmüyoruz. Evet, görüyoruz bazen böyle mevsime göre farklı ürünler kullanıyorlar. Burada da aynı şekilde yazın çok güzel şeftali çıktığında bu tabağı şeftalili yapabiliyorlar. Veya incir çıktığında incirli yapabiliyorlar. O yüzden mevsime göre geldiğinizde tabaktaki meyveler, sebzeler değişebiliyor. Bu tarafta da çok güzel sarımsaklı ekmekleri var. Bunu pizza hamurundan yapıyorlar. Ekmeklerin üzerinde sarımsak, zeytinyağı ve aynı zamanda grana padano'yu rendeliyorlar. Burada da kuru domates ve aynı zamanda Hatay kırma zeytin var. İçinde bir de cevizi var ve tabii ki soğuk sıkım zeytinyağı var. Bu da çok güzel başlangıç tabaklarından biri. Dönemsel olarak fermente sodalar sunuyorlar. Hem de her birini böyle döneme göre değiştirmiş oluyorlar ama ben bu sefer kendi yaptıkları frambuazlı limonatadan denemek istedim. İçinde kuru portakal, nane, çilek ve yenilebilir çiçek var. Çok da güzel duruyor. Tabii ki bunu da içmiş olacağız. Pizza sesi geldi bak arkadan. Oo, çok güzel. Birazcık böyle meyve tatlarını bol hissettiğiniz bir limonata. Şimdi şununla başlayayım. Çünkü hamuru en azından ilk başta bir görmüş oluruz ne olduğunu. Bu şekilde bir zeytinle beraber harmanlayıp pofuduk bir hamur. Ama pizza burada biraz daha farklı. Diğer dışarıdaki böyle Napoli ya da Sicilya pizzası tarzında değil, kendi tarzlarını oluşturmuşlar. Birazdan bahsedeceğim. Gelsin, ondan sonra göreceksiniz. Hamur varla yok arası. Böyle hemen dağılıyor damakta ve gidiyor. O yönden güzel. Bol zeytinyağlı. Onu özellikle söyleyeyim. Sarımsak tadı çok güzel geliyor. Bayağı digestif bir hamur. Yani çok akışkan, çok yumuşak. Çiğnemesi çok kolay. Sindirimi çok kolay bir hamur. O yüzden güzel. Çok çıtır değil, çok yumuşak da değil. Ortada. Güzel. Abdullah Şef pizzamıza getirdi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Tabağımı buraya alabiliriz. Ben çünkü oradan arada birkaç şey almış olacağım. Şimdi pizza ile başlayalım. Çünkü soğutmak istemiyorum. 3 farklı mantarı var. Hepsinden bahsedeceğim ama hamuru görüyorsunuz değil mi? Yani incecik. Şöyle göstereyim ve çıtırtıyı duyuyorsunuz. Bayağı bir ince bir hamur. Kalın bir Napoli hamuru değil. Veya işte Sicilya'daki kadar çok ince bir hamur değil ama kendi tarzlarını oluşturdukları güzel bir hamur. Ben bunu şöyle kaldırırsam şimdi hop, evet. Mantarlar direkt ortaya çıktı. Buram buram mantar kokuyor. Bianco sos var, beyaz sosu. Hepsinden bahsedeceğim ama öncelikle bir damağımla buluşturayım onu. Güzel. Burada hamur başrolü oynamıyor çok fazla. Evet, çok rahat yeniliyor ama birazcık böyle malzemenin dolgunluğu ve malzemenin tadı profil olarak ön planda. Kalın hamurlu bir pizza seviyorsanız bu o pizza değil. Burada biraz daha malzeme ön planda ve aynı zamanda size damağınızda 3-4 farklı tat almanızı sağlayan bir düzenekte gidiyor. Normalde fungi pizzalarda bu tarzda farklı çeşitler göremiyorsunuz. Genellikle istiridye mantarı ya da işte türevindeki farklı mantarları kullanılır ama burada gerçekten iddialı mantarlar kullanmışlar. Bizim pizzamızın içinde kestane, İstiridye ve aynı zamanda sarı kız mantarı var. Sarı kız mantarı birazcık daha böyle buram buram mantar kokusunu aldığınız çok güzel bir mantar. Dolayısıyla o altındaki Bianca sosuyla, beyaz sosuyla birleştiği zamanlarda damakta bıraktığı kremamsı doku çok daha fazla. Ama ağırlıklı olarak mantar tadı aldığınızı özellikle belirtmem gerekiyor. Hamur pizzaya eşlik ediyor. Çok kalın bir hamur olmadığını söyledim ama çıtır çıtır gerçekten dış kısmı çok rahat sindirilebilen birazcık daha böyle digestif bir hamur. Aşağı yukarıda 60 saate yakın mayalama süresi var. Un, su, tuz, maya ve bol zeytinyağıyla hazırlanıyor. Çift sıfır unla hazırlıyorlar. Dolayısıyla sindirimi kolay unlardan bir tanesi. Hamur varla yok arası. İşte malzemenin tadı ön planda. O yüzden güzel. Farklı bir tat. Yani full performans bir hamur yemiyorsun. İçindeki malzemenin tadını alıyorsun. O benim için daha önemli şeylerden bir tanesi. Her zaman düz Napoli pizzasından hoşlanmıyorum. Farklı pizzaları denemek istiyorum diyorsanız onlardan bir tanesi bu. Yani dışarıda birçok yerde yapılmayan pizza.
Menüde 12 çeşit pizza var ve hepsinde fior di latte kullanılıyor. Casaios'un fior di latte'si. Dolayısıyla taze burrata kullandıklarını, bütün pizzalarında aynı ürünü kullandıklarını söyleyebilirim. Damakta güzel, hoş bir tat bırakıyor. Sulu, süt tadını aldığınız güzel bir peynir. Ama üzerindeki son dokunuş Frank soğanı ve aynı zamanda taze kekik de pizzadaki o mantar dokusuna farklı bir tat katıyor bence. İkisi beraber, yani hem mantar hem de baharatların tadı bol bol geliyor. Bir şeyi elle yiyince daha güzel oluyor bence. Yani kesinlikle. Çatal bıçak güzel ama böyle tadını daha fazla alıyorsun. Hamur ekmek gibi aslında. Yani birazcık böyle yedikçe, dişlerinin arasında sıktıkça daha da çabuk böyle yok olabilecek tarzda ve dişini çok çabuk kesiyor. Elastik bir yapı yok. Yani tam ayarında ısırdığın anda kopuyor ve mideye indiriyorsun. O yüzden çok güzel, çok lezzetli. Tuz oranı çok iyi bence. Pizzayı beğendim. Diğer yediklerimden farklı. Onu söyleyebilirim. Başlangıç tabaklarından burrata'ya giriş yapalım. Onu çünkü sona bırakmış olduk. Şöyle alıyorum. Bayağı güzel gözüküyor. Ben bunu böyle iyice yarıyorum. Hatta biraz sebzelerinden de şöyle içine doğru katayım ki karışsın. Bu şekilde domates ve çilekle beraber alıyorum. Bir tadına bakayım. Çok güzel. Çilekle beraber çok daha güzel, fresh bir tat geliyor. Şu alttaki balsamic glaze var. Onu katmak istiyorum şöyle. Oo, bayağı işin rengi değişiyor. Bir de pesto var. Fesleğenle beraber onu da aldığımı farz edelim. Şöyle. Bu tabak güzel. Çok derin bir tabak. Yani 4-5 farklı tadı bir araya getirebiliyorsun. Mesela kumkuatla alayım. Kumkuat, çilek, pesto ve burrata. Kumkuat çok güzel. Bu tatlar birleştiğinde gerçekten güzel tatlar ortaya çıkartabiliyorsunuz. Aynı tabakta farklı lezzetleri görebiliyorsunuz. Bence masada mutlaka olması gereken tabaklardan bir tanesi bu. Bu başlangıç için çok güzel. Zeytinyağı ile beraber özellikle sarımsaklı, zeytinyağlı bir hamur yemeği seviyorsanız Grana Padano var üzerinde ama yine de çok güzel bir tat veriyor. Ceviziyle, kuru domatesi ve aynı zamanda zeytiniyle beraber çok güzel bir başlangıç. Menüde farklı pizzalar olduğunu söylemiştim. Mesela birçok pizzacıda mantarlı pizzalarda, genellikle fungi pizzalarda mantarı blenderdan geçirdikleri için böyle parça parça oluyor. Ama burada gerçekten mantarın kendisini yiyebiliyorsunuz. Evet, bu da kremalı. Bianca sos var altında ama mantarlar ön planda. Buradaki ana tema mantarlı pizza olması ve mantarı doyasıya yaşıyorsunuz. O yönden güzel. Ama bir sonraki sefere geldiğimde farklı pizzaları da var. Onları denemek istiyorum. Siz de geldiğinizde bu civardaysanız mutlaka deneyin derim. Özellikle fungi pizza benim beğendiğim pizzalardan bir tanesi oldu. Hamur olarak dediğim gibi normal alışık olduğumuz bir pizza hamuru değil. Kendi tarzlarını oluşturmuşlar. Ne kalın ne ince, tam ortasında. Ortalama olarak da 350-400 derecede 2,5 dakika civarında pişiyor. Yani süre olarak alışık olmadığımız bir sürede pişiyor. Çünkü kendi hamurları kendi tarzında pişiyor. Öyle diyelim. Çok güzel. Bir de buna tabii ki İtalyan restoranında olunca tatlı da yakışır. Güzel bir panna cottamız varmış. İsterseniz ben bunların tadını çıkarayım, bitireyim. Panna cotta gelsin. Onunla beraber adisyon da gelsin. Hep beraber fiyatına da bakalım. Panna cotta'nın tadına da bakalım. Adisyonumuz ve panna cottamız geldi. Tadına bakacağım ama öncesinde fiyatları söyleyeyim size. Başlangıç tabağından başlayalım. Burrata tabağımız 900 lira. Yanında gelen ekmekler burrata tabağı sipariş verince ücretsiz olarak geliyor. Ama eğer burrata tabağı veya diğer başlangıçlardan söylemezseniz direkt ekmek tabağını 420 liraya söyleyebiliyorsunuz. O gördüğünüz porsiyonun daha büyüğü. Bir pizza boyutunda geliyor. Onu özellikle belirteyim. Ama ikram olarak geliyor burrata tabağı olduğu için. Limonatamız vardı 240 lira. Fungi Festa pizzamız vardı 900 lira. Panna cottamız da 440 lira. Toplamda 2480 lira. Çok güzel. Şimdi panna cotta'nın tadına bakma zamanı. Altında bir sütlü çikolatalı kuvertürün eritilmiş hali var. Hemen üzerinde panna cottamız var. Kenarlarda krep kırıkları, çilek, yenilebilir çiçek, nane, aynı zamanda limon, zest var. Yani rendelenmiş limon var. Çok güzel duruyor. Ben izniniz olursa başlıyorum. Şöyle. Hop. Güzel bir parça aldım. Tabii ki içinde vanilya çubuğu ve aynı zamanda damla sakızı olduğunu da belirtmem gerekiyor. Limondan dolayı çok fresh. Alttan ganaj çok güzel geliyor, çikolata tadı. Şu krep kıtırları enteresan geldi. Güzel.
Krep kıtırları ilginç geldi bak. Çikolata tanıdık bir tat. Alıştığımız o sütlü çikolata tadı en altta. Üstte birazcık daha fresh bir tat alıyorsun. Panna cotta'nın içinde vanilya çubuğunun parçalarını görüyorsun. Siyah siyah gözüküyor. Üst taraf çok hafif, alt taraf biraz daha böyle bold, daha böyle yoğun tatlar kıvamında. Ama bu kıtırlar gerçekten farklıymış. Tadı birazcık daha değiştiriyor. Çilekle beraber bu arada çok güzel gidiyor. Onu söylemem gerekiyor. Ahmet hangisinden söyleyeceksin kendine? Tatlı zaten. Ahmet tatlıyı gözüne kestirmiş. Bugün iyi yedik ha. Ben yine her zamanki Sen her zamanki gibi hafif hafif. Adam sadece döner yedi. Dönerci, klasikçi o. Yediremiyoruz. Zayıf. Burada panna cotta haricinde tiramisu da var. Onu da mascarpone'dan hazırlıyorlar. Henüz denemedim ama bir sonraki geldiğimde onu deneyeceğim. Sizin de aklınızda olsun. İki çok iyi İtalyan tatlısı var. Ama bu hem fresh hem de altta tabanındaki o çikolata sosundan dolayı yoğun kıvamda. İki tadı alabildiğiniz gerçekten çok güzel bir tatlı olmuş. Çok güzel. Tatlısız final eksik olurdu. O yüzden tatlıyla bitirdiğim için çok mutluyum. Bugün 3 farklı lezzet durağımız vardı. Kadıköy lezzet rehberi yaptık. Bu dönemlerde İstanbul'a gelen çok kişi var. Havalar ısındıkça böyle farklı şehirlerden İstanbul'a geliyorsunuz. Yeni lezzetler keşfetmek istiyorsunuz. Burada yaşayanlar için gerçekten iyi öneriler olması gerekiyor. O yüzden bugün 3 durağımız da bence çok güzel, çok keyifliydi. Hepsinde özel lezzetler, farklı dokunuşlar, kendi tarzları vardı. Benim için önemli olan şey zaten bu. Başka yerde yapılmayan kendi tarzlarını oluşturdukları güzel yemekleri sizlere anlatabilmek. Ben videodan çok keyif aldım. Umarım sizler de çok keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aynı zamanda hype'lamayı ve video ile ilgili yorumlarınızı da aşağı yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın. Ve tabii ki abone değilseniz de artık aramıza katılmanın zamanı geldi. Abone ol butonuna basaraktan bundan sonraki lezzet yolculuğumuza sizler de ortak olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Perşembe Arjantin'den yeni bir bölümle karşınızda olacağız. O yüzden Buenos Aires Vlog'la çok güzel bir lezzet yolculuğuna çıkacağız. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Her Perşembe saat 19'da buradayız. Sizleri bekleriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.